Kreş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün size koton iple ördüğüm bir bolero modeli anlatacağım. Bunu yazın elbiselerinizin üzerinde, bodylerinizin üzerinde, kışın da gömleklerinizin üzerinde kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı ve herkesin sahip olması gereken bir model. Ben koton iple yapmayı tercih ettim daha tok durması için ama dilediğiniz her türlü iple yapabilirsiniz. İplerin kalınlığı değiştiğinde kafes ölçüleri değişeceği için santim olarak ölçüleri vereceğim. Kullandığım tığ koton ipte 4 numara ama siz ipinizin gerektirdiği tığ kullanın. Benim size tavsiyem eğer elinizde varsa yarım ya da 1 numara büyük tığ kullanın ki dökümlü dursun. Ben 1 numara büyük tığ kullanarak gittim. Şimdi modelimizi bu şekilde dikey olarak başlayacağız. Yani zincir sayımızı. Şurası boyun kısmı olacak. Burası da bel kısmı olacak. Ona göre tutturacağız. Yani ölçün üzerinizde, sırtınızda ölçüyorsunuz. Boyundan bele kadar ne kadar santim olmasını isterseniz o kadar. Ben size kendi yaptığım örgünün santim ölçülerini vereceğim. Şimdi ben 40 santimle başladım. Yani boyundan bel ölçüsüne kadar 40 santim olarak başladım. Önde toplayacağımız ve fiyonk yapacağımız için biraz yukarıya doğru toplanıyor. O payı göze alarak. Eğer small ya da medium ölçüdeyseniz 40 santim yeterli ama large ya da x large'sanız 46 santim, 47 santim kadar zincir çekebilirsiniz. Çünkü ördükten sonra tığ işinde zincir kendini toplayacağı için biraz daralacak. Yani bu 40 santim belki 36 belki 37 santime kadar düşecek. O yüzden large x large bedenler 46 santim, small ve medium bedenler 40 santim zincir çekebilirler. X small'lar da yine 37-36 santim çekebilirler. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Elimle tuttum şu ilk zinciri. İpi tığın üzerine alıp o ilk elimle tuttuğum zincirin içinden tığımı geçiriyorum ve ilk kafesimi oluşturuyorum. 1-2 tane zincir ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın. Bir zincir boşluğu, 2 zincir boşluğu, 3. zincir boşluğunun içine bu şekilde bir trabzan daha yapıp ikinci kafesi oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum, ipi tığın üzerine alıyorum. 1 zincir boşluğu, 2 zincir boşluğu, 3. zincir boşluğunun içine 3. kafes oluşuyor. 2 zincir çekiyorum, ipi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3. zincir boşluğuna tekrar yine bir tane daha kafes oluşturuyorum. İlk sıramız bu şekilde devam edecek. Çektiğiniz zincir sayısı kadar kafesiniz olacak. Zincir sayısına uygun şekilde. Biraz dediğim gibi aşağıdaki zincirin kendini toplayacağını göreceksiniz üzerine ördükçe. Evet, küçük kareler yani kafesler oluşturarak ilerledik. Sıranın sonuna geldik. 2 tane zincirle. Burada eğer artan bir zinciriniz olursa üzülmeyin. Sonrasında onu makasla kestiğinizde hiçbir sökülme olmayacağını göreceksiniz. Son kafesi de yaptım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 model boyunca bir sonraki sıraya çıkarken hep 5 zincirle çıkıyoruz. Bu şekilde dönüyoruz. İpi tığın üzerine alıp ilk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaparak ilk kafesimizi oluşturuyoruz. Kafes modeli çok kolay. 2 tane zincir çekilir ve her bir trabzanın tepe noktasına batarak bir trabzan yapılır ve kafes oluşturulur. Bu şekilde. 2 tane zincir, trabzanın tepe noktasına batıyorum ve bakın bir kafes daha oluşturuyorum. Bu şekilde bu basit modelle arka yüzümüzü tamamlayacağız. Bakın sıranın sonuna geldiğimizde de tekniğimiz yine aynı. 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum ve son noktaya şöyle göz kararı şurada bir ikinci zincir gibi düşünün. Zincir boşluğu. Buraya trabzanımı yaparak ikinci sırayı bitiriyorum. Teknik bundan sonraki sıraların hepsinde aynı. Hiç değişmeyecek. 2 zincir çekip son noktaya batıyoruz. Yani kare oluşturacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarı çıkıyoruz ve ilk trabzanımızın tepe noktasına batarak kafes oluşturuyoruz. Kafes tekniği 2 zincir, bir sonraki trabzanın tepe noktasına
batarak ikinci kafesimizi oluşturuyoruz. 2 zincir, bir sonraki trabzanın tepe noktasına batarak tekrar 3. kafesimizi oluşturuyoruz. Bakın 3 sıranın sonuna, 3. sıranın sonuna geldiğimizde de yine 2 zinciri çektim. Son noktaya battım. Bu şekilde 5 zincirle, model bu kadar basit. Bu şekilde arkayı sırt ölçümüz kadar ilerletiyoruz. 2 zincir ve yine tekrar trabzan tepelerine batarak devam ediyorum. Sıra sonu ve sıra başı metodu hep aynı. Dümdüz bir dikdörtgen olacak şekilde, burası kısa kenar, siz uzatacaksınız. Yatay şekilde gidiyoruz demiştim. Üzerinizde, sırtınızda ölçüyü alarak böylece hiçbir yanılma payı olmayacak. Evet, size bahsettiğim parça. Bakın şimdi şöyle. Burası yaklaşık 40 santim. Yani benim yaptığım uzunlukta istiyorsanız sırtım şöyle olacak. Burası boyun kısmı, burası bel kısmı. Ama biz yandan başladık. Neden yandan başladık? Çünkü şuradan örerek arkamızda daha rahat ölçebiliriz, daha rahat büyütebiliriz diye. Buradan başladık örmeye. Yaklaşık 40 santim kadar, benimki 38. Yani çünkü örünce, daha önce de söylediğim, zincir toplar ve biraz daralır. Yani 3-4 santim daha daralması normal ördükçe. Buradan yukarıya kendi ölçümü anlatıyorum size. Bu 38 beden ölçüsü. Şuradan şuraya 42 santim kadar. Yani şöyle olacak sırtım. Şuradan şuraya 37, buradan buraya 42. Yani 40 santimlik bir zincirle başladık. Ve üzerinizde ölçün, sırtınızda ölçün bu şekilde. Bakın şimdi bir kez daha detaylı anlatayım. Böyle aynı kafes oranında başladık. Aynı sayıda kafesle başladık. Benim ipime ve benim tığıma göre anlatıyorum bu arada. O 40 santimlik bir zincir çekip üzerine arka bölüme kaç kafesle başladıysak buraya da aynı şekilde aynı kafes sayısıyla başladık. Omuz payı bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kafes ördükten sonra bu şekilde daraltmalara başlayacağım. Şimdi şu daraltmayı nasıl yapıyorum size göstereceğim. Buradan yukarıya doğru, yani burası aslında bizim omuzumuz olacak. Burası yakamız olacak ve fiyonk payı bırakacağız. Normal bir şekilde şuradan göstereyim. Tıpkı arka sıraya başladığımız gibi aynı sayıda kafesle başlıyorum buraya. 10 sıra arkayı ördüğüm metotla örüyorum. 10 sıradan sonra, yani bu benim omuz payım ama bedeniniz büyükse, yani large ya da x large'sanız ya da ipiniz inceyse üzerinizde ölçün. Omuz payını ölçün. Ona göre, yani ben biraz omuzumdan da geniş tuttum şurayı ki dökümlü dursun diye. Yaklaşık santim olarak göstereyim size, medium ve small beden için 15 santim kadar buraya tuttum. Large ya da x large'sanız buraya 18 ve 20. Sonra şuradan daraltmaya başlayın. Şimdi şuraya kadar olan bölümü anlatmış oldum, böyle yaptık ve daraltmayı size göstereceğim. Sıranın sonuna geldiğimde burası kol altına denk gelen bölüm olduğu için normal şekilde yine 2 zincirle bitiriyorum. Burası dümdüz, hiçbir eğim yok ve 5 zincir yukarı çıkıyorum. Bu kadar basit. Bu tarafta hiçbir eğim yok. Bu tarafta her zaman bitirirken ve başlarken eksiltme tekniği uyguluyoruz. Az önce bahsettiğim tekniği uyguluyoruz. Buradan yine normal, bu taraf hep normal ilerleyecek. Bakın normal bir şekilde burayı devam ettireceğim. Sıra sonuna gelinceye kadar. Sıra sonunda yine iki zincir çekmeyeceğim. Hiç zincir çekmeden son noktaya batarak daraltmaya devam edeceğim ve 3 zincirle yukarı çıkacağım. Az önce bitmiş halinde de gösterdiğim gibi ön kanatları oluştururken
Aslında burası şöyle. Ama biz bakın şöyle aslında. Buradan yakayı açacağız. O yüzden yakayı buradan böyle bu şekilde eğimli oluşturacağımız için burada artık bir eğim oluşturmak zorundayız. Yaklaşık 9-10 sıra ördükten sonra ipinizin kalınlığına göre bunun ölçüsü değişir ama 15 santim kadar ördükten sonra small ve medium bedenseniz 15 santim, large ise 18, X large ise 20-21 santim ördükten sonra şimdi artık eğim yapmak zorundayız. Ama yine de üzerinize ölçerek gidin. Herkesin omuz genişliği farklıdır. Şöyle yapacağız eğimi oluşturmak için artık. Bu taraf bizim bu kısım yaka bitişleri şu şekilde yapıyoruz. Daraltmalarla yapıyoruz. Son kafese batarken normalde aralara 2 zincir çekiyorduk ya artık hiç zincir çekmiyoruz son kısma batarken. İpi zincir tığın üzerine alıyorum. Son noktama buraya bir tane trabzan yapıyorum. Ve böylece burada bir eğim oluşmaya başlayacak birazdan. Sonrasında 5 zincir değil 3 zincirle başlıyorum. Ama bu teknik sadece bu taraf için, yaka oluşturacağımız için. Burada her zaman 5 zincirle başlıyoruz ve hiçbir eğim yapmıyoruz, daraltma yapmıyoruz. Sadece daraltmamız bu tarafta. 3 zincirle başladım, döndüm. Şimdi ipi tığın üzerine aldıktan sonra bu noktaya değil de bakın şurada üçgen şeklini alan bölümün bir sonraki bölümüne yani şu noktaya batıyorum. Ve bir eğim daha oluşturmuş oluyorum. 3 zincirle çıktığım için. 5 değil 3 ile. Bakın burası yavaş yavaş eğimlenip yaka görüntüsü almaya başlayacak birazdan. Sonları hep normal şekilde bitireceğiz. Ama sadece burada bir daraltma uygulayacağız. 2 zincir. Buradan geri kalan bölümünü normal şekilde öreceğiz. 2 zincir ve trabzan. 2 zincir ve trabzan. Sıra sonu da aynı şekilde bitecek ve aynı şekilde başlayacak. Burada eğimi verdikten sonra sıranın sonunu yine düzgün bir şekilde bitiriyoruz. Yine 2 zincir ve sıranın sonunu şöyle göz kararı tepe noktaya tutturarak böyle düzgün bir şekilde bitiriyoruz. Tekrar buradan dönüyoruz. Artık son kez gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Döndüm. Normal başlıyorum. Eğimli olan bölüme kadar gideceğim. Bakın böyle. Yine 2 zincirle. Böyle normal bir şekilde başlayıp bu eğimli olan bölümün son noktasına kadar döndüm. Geldim. Yaka kısmına geldim. Artık son eğimin olduğu bölümdeki son trabzana hiç burada zincir çekmeden 2 zincir çekip battım. Şimdi artık hiç zincir çekmiyorum eğimi oluşturmak için. Son noktaya batıyorum ve yukarı çıktım. Bakın burada bir eğim oluşturmuş oldum. Sonrasında üzerine sık iğne geçeceğimiz için görüntünün biraz kötü durmasına takılmayın. Yukarıya çıkarken de yine bu yaka bölümünde 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Dönüyorum. İpi tığın üzerine alıp bakın hemen şu noktanın bir sonraki trabzanına denk gelen noktaya normal trabzanımı yaparak devam ediyorum. Bakın burada böyle bu şekilde bir eğim oluşturuyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum ve bir sonraki trabzanın tepe noktasına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yani aynı metotla yine ilerliyorum. Trabzanların tepe noktalarına 2'şer zincir çekerek devam ediyorum. Evet bakın şimdi böyle eksilterek gidiyoruz. Sıra başlarında hep eksiltme 3 zincirle başlayarak burada hiç eksiltme yok ama burada 3 zincir eksilterek şu yaka eğimini veriyoruz. Bunu nereye kadar götüreceğim? Bu şekilde küçülterek şurada 1, 2, 3 kafes kalana kadar burayı eksilteceğim. Bakın şimdi küçülte 3 şurasını azalttık. Yanına 2 kafes yaptık. Yani şöyle 1, 2, 3 görünümlü ama bir tanesi eksiltme.
Şimdi artık buradan dönerken 1, 2, 3, 4, 5 tane zinciri çekiyorum ve 6 sıra boyunca yan yana 2 kafes yapıyorum. Şöyle. Tekrar yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 döndüm. Hiç azaltma yok bundan sonra. Hiç azaltma yok. 1, 2 yine döndüm. Bakın böyle yan yana 2 tane 5 taneyle yukarı çıkıyorum. 6 tane kafes yapacağım. Şöyle sıra sonuna şu şekilde batarak devam edeceğim. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak. Evet, artık bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yan yana 2 kafes ördükten sonra bitirmek için buraya son bir tane kafes yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektikten sonra şurayı bir kafesle böyle bu şekilde kapatıyorum ve bitiyor. Artık bitti ve 2 tane birbirinin aynı parça örüyoruz. Ön kanatlar bitmiş oluyor. Evet, omuzdan ve yanlardan birleştirmeyi tamamladıktan sonra ben şöyle bir şey yaptım. Tüm modelin etrafını yarım trabzanla geçtim. Böyle bakın. Her bir boşluğun içine 2'şer tane trabzan yaparak, yarım trabzan ya da sık iğne nasıl isterseniz. Şu trabzanların da tepe noktasına yapabilirsiniz bir tane. 2 tane de boşluklara yaparak böyle etrafını sık iğneyle geçtim. Pardon, yarım trabzanla geçtim. Hem burayı hem orayı. Böylece daha iyi toparlandı, daha düzgün gözüktü. Bakın böyle. Şu şekilde. Bakın yine yatay olarak başlamıştık. Yine aynı 40 santime yakın bir zincirle başladık. Ördük. Omuzda istediğimiz payı bırak 8. 9 kafes ördükten sonra daraltmaya başladık. Daralttık. Ve fiyon kısmını bu şekilde 2'şer tane sıra bırakıp bak tek kafes örüp bitirdik. Aynısından birebir aynı ikincisini de yaptık. Ve şimdi bunları arka parçayla birbirine dikeceğiz. Bakın böyle dikeceğiz. Şuralardan ben dikişle yapıyorum. Tığ biraz kaba duruyor tığla birleştirmek. Şuraları birleştireceğim. Buradan şöyle yaklaşık 20 santime yakın bir kol payı bırakıp aşağıya dikeceğim. Kolun çevresine sık iğne yapacağım. Etrafa sık iğne geçeceğim ve bolerom bitmiş hale gelecek.